Merhaba koçlar, yeni ay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 18 Ocak 2026'da Oğlak Burcu'nda bir yeni ayımız var. Bu yeni ay sizin için kariyeriniz, toplumsal statünüz ve uzun vadeli hedefleriniz alanında yepyeni bir dönemi başlatıyor. Sevgili koçlar, Oğlak Burcu'ndaki bu güçlü yeni ay, Güneş, Ay, Merkür ve Mars'ın aynı noktada birleşmesiyle oluşuyor. Bu da demek oluyor ki hayat sahnesinde artık ciddiye alınmak istiyorsunuz. Emeklerinizin görünmesini, yaptıklarınızın karşılığını almayı, otoriteyle eşit şartlarda konuşabilmeyi talep ediyorsunuz. Bu yeni ay size artık çocuk oyunu bitti diyor. Artık hayatınızın direksiyonuna profesyonel bir el gibi geçme zamanı. Mars burada size mücadele gücü, Merkür ise stratejik düşünme becerisi veriyor. Bu iki gezegenin yeni ayla kavuşumu sizi hem kararlı hem de planlı hale getiriyor. Kariyerinizle ilgili cesur bir hamle yapabilir, bir projeyi başlatabilir, bir iş anlaşmasını ya da resmi süreci netleştirebilirsiniz. Ancak dikkat edin, Merkür-Mars enerjisi bazen aşırı direkt hatta sert iletişime neden olabilir. Otorite figürleriyle konuşurken tonunuzu korumaya dikkat edin. Bu yeni ayda oluşan gökyüzü destekleri son derece dikkat çekici. Oğlak burcundaki bu gezegen yoğunluğu Balık burcundaki Satürn ve Neptün'den ki onlar da kavuşum açısındalar güçlü bir destek alıyor. Bu da size şunu söylüyor. Hayalini kurduğun şey artık yapılabilir durumda. Ama hayali somutlaştırmak için sabır, disiplin ve manevi odak gerekiyor. Yani bu dönem sadece hırsla değil, içsel dengeyle de ilerlemelisiniz. Ruhsal anlamda bir yön değişimi yaşıyor olabilirsiniz. Belki de artık neyin size anlam kattığını, hangi hedefin ruhunuza iyi geldiğini sorguluyorsunuz. Bu dış dünyada güçlü görünürken iç dünyanızda sadeleşme arayışıdır. Eğer bu enerjiyi doğru yönetirseniz hem profesyonel hem manevi bir sıçrama yaşayabilirsiniz. Yeni ayın diğer destekçisi ise Boğa burcundaki retro Uranüs. Bu üçgen açığı finansal veya maddi kaynaklarda beklenmedik ama olumlu gelişmelere işaret ediyor. Kariyer alanında attığınız adımlar gelirinizin veya maddi güvenliğinizin de değişmesine neden olabilir. Yeni bir gelir modeli, yeni bir kazanç kanalı, hatta teknolojiyle bağlantılı bir iş fırsatı bu dönemde karşınıza çıkabilir. Uranüs size diyor ki kendini kalıplardan kurtar, özgün ol, farklı düşün. Bu enerjiyi yakalayabilirseniz hem maddi hem mesleki anlamda yeni bir döneme geçersiniz. Venüs ile Plüto Kova burcunda kavuşumdalar. Bu yeni ay sürecinde sosyal çevrenize ve dostluklarınıza farklı bir boyut kazandırıyorlar. İlişkilerde güç dengeleri değişiyor. Kim gerçekten yanınızda, kim sadece sizin başarınızın yanında artık bunu açıkça göreceksiniz. Bazı arkadaşlıklar dönüşebilir, bazı sosyal bağlar güçlenirken bazıları sessizce sona erebilir. Ama bu temizlik aslında sizi hafifletecek. Venüs-Plüto enerjisi gerçek bağların yeniden tanımlanmasını sağlar. Bu dönemde bir dostluk ya da topluluk ilişkisi size yepyeni bir işbirliği kapısı da açabilir. Bu sırada Yengeç burcundaki retro Jüpiter aile ve özel yaşam alanınızda geçmişte yüzleşmenizi istiyor ve Lilith'le zorlu bir açı yapıyor. Ailevi inançlar ile kendi doğrularınız arasında bir gerilim yaratabilir bu açı. Yani ailem ne ister ile ben kimim soruları gündeme gelebilir. Bu içsel çekişme sizi özgürleşmeye çağırıyor. Geçmişte size öğretilen kalıplardan sıyrıldıkça kariyerinizde daha özgün bir yön bulacaksınız. Bu yeni ay sevgili koçlar için ciddi bir sıçrama noktası aslında. Bir döngü bitiyor, yerine tamamen yeni bir düzen kuruluyor ama bu düzenin temelleri güçlü olmalı. Plansız atılan adımlar değil, stratejik hamleler kazandıracak size. Bir sözleşme, bir terfi, bir ortaklık, bir liderlik pozisyonu, belki de bir iş değişikliği. Her ne olursa olsun bu yeni ay sizi sorumlulukla olgunlaşmaya çağırıyor. Korkmayın çünkü gökyüzü sizi yalnız bırakmıyor.
Balık burcundaki Satürn ve Neptün kalbinizin sesini ciddiye almanızı, Boğa'daki Uranüs değişimden korkmamanızı söylüyor. Siz sadece hedefinizi net belirleyin ve sonra kararlı bir koç gibi adım adım yürüyün. Bu yeni ayda hayat sizden ciddiyet, kararlılık ve vizyon istiyor. Ne istediğinizi biliyorsanız evren sizin yanınızda. Sadece harekete geçin. Çünkü artık denemek değil, başarmak zamanı. Mutlu, umutlu, huzurlu ve verimli bir yeni ay süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba boğalar, yeni ay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili boğalar, 18 Ocak 2026 tarihinde Oğlak yeni ayımız var. Bu sizin için inançlarınızı, vizyonunuzu ve geleceğe bakış açınızı derinden dönüştürecek bir dönemin kapısını aralıyor. Oğlak burcunda gerçekleşen bu güçlü yeni ay, Güneş, Ay, Merkür ve Mars aynı derecelerde birleşiyor. Bu da gökyüzünde adeta hedefe kilitlenmiş bir enerji yaratıyor. Bu enerji sizin 9. evinizde, yani keşif, öğrenme, öğretme, inanç sistemleri, yurt dışı bağlantıları, buralar yoğunlaşacak. Bu dönemde sizler hayat felsefenizi yeniden yazıyor olabilirsiniz. Artık neye inanacağınızı, hangi ideallere hizmet etmek istediğinizi, hangi yola devam etmek istediğinizi sorgulayacaksınız. Kimi boğalar için bu akademik bir sürecin başlaması, kimi için yabancı kültürlerle temas, yeni bir ülkeye taşınma ya da uluslararası bir iş girişimi anlamına da gelebilir. Mars'ın bu yeni aya kattığı atılgan enerji sizi bilgiyi eyleme dönüştürmeye teşvik ediyor. Artık sadece düşünmek değil, harekete geçme zamanı. Merkür'ün varlığı ise sizi stratejik kılıyor. Planlarınızı uzun vadeli, mantıklı ve gerçekçi bir zemine oturtabiliyorsunuz. Oğlak burcunun yönetici doğası sizi büyük hedeflere yönlendiriyor. Hayal değil, sistem istiyorum diyorsunuz artık. Bu güçlü yeni ayın en güzel yanı Balık burcundaki Satürn ve Neptün kavuşumundan aldığı destek. Bu iki gezegen sizin 11. eviniz, yani arkadaşlıklar, sosyal çevreler ve geleceğe dair kolektif vizyon alanınızı yönetiyor. Bu da demek oluyor ki hayalleriniz artık yalnızca size ait değil. Bir grubun, bir topluluğun ya da ortak bir amaç doğrultusundaki projenin parçası olabilirsiniz. Satürn'ün ciddiyeti sizi güvenilir bir lider konumuna taşırken Neptün'ün sezgisi insanlara ilham verme potansiyelinizi artırıyor. Bu yeni ay döneminde çevrenizdeki kişilerden etkilenebilir ama aynı zamanda onlara yön de verebilirsiniz. Sosyal anlamda ruhsal disiplin kavramı öne çıkıyor. Yani idealist hedeflerinizi somut bir yapıya dönüştürme fırsatınız var. Gökyüzü bu dönemde size bir boğadaki Uranüs'ten sizin burcunuzda güçlü bir üçgen açıda sunuyor. Uranüs hala burcunuzda hayatınıza beklenmedik değişimler getirip duruyor. Ama bu kez değişimler olumlu yönde, çünkü üçgen açıyla yeni aya bağlı. Oğlak'taki yeni ayla el ele vererek size yepyeni bir fırsat kapısı açacak Uranüs. Belki uzun süredir düşündüğünüz bir eğitim, uluslararası iş bağlantısı ya da yayıncılık projesi bir anda hız kazanabilir. Belki de kendi uzmanlığınızı dijital platformlara taşıyarak geniş bir kitleye ulaşabilirsiniz. Uranüs'ün mesajı net: artık kendi sesini duyur. Bu kez evren size buna gerçekten teşvik edecek. Yeni ayın gölgesinde ise Venüs-Plüto kavuşumu var. Kova burcunda kariyer alanınızı parlatıyor. Bu enerji hem dönüştürücü hem de çok güçlü. İş hayatınızda dikkat çekici gelişmeler, radikal değişimler, hatta statü dönüşümleri yaşanabilir. Venüs burada hem başarıyı hem de ilişkilerde güç çekimlerini anlatır. Bir otorite figürüyle yeni bir bağ kurabilir, bir işbirliği ortaklığına girebilirsiniz ya da güçlü bir kadının desteğini alabilirsiniz. Ancak Plüto burada her zaman derinlik ister. Kariyerinizde artık yüzeyde kalamazsınız. Ya daha derine ineceksiniz ya da tamamen yön değiştireceksiniz. Bu etki bazen krizle başlayan güçlenme şeklinde çalışır ama sonuçta sizi sağlamlaştırır. Aynı zamanda Yengeç burcundaki retro Jüpiter, kardeşler, yakın çevre ve iletişim alanınızda geçmişe dönük bir farkındalık yaratıyor. Ama Lilith'le de zorlu bir açı yapıyor. Bilgi ile inanç arasında gerilim getiriyor bu.
Belki çevreniz sizinle artık aynı düşünmüyor. Belki siz artık eskisi gibi eski bakış açılarına uymuyorsunuz. Bu durumda çatışma değil, farkındalık geliştirmeniz gerekiyor. Gerçek bilgelik herkesin hakikatini anlamaktan geçiyor. Bu farkı idrak ettiğinizde kendi sesiniz daha güçlü bir şekilde duyuluyor olacak. Bu yeni ay siz boğalar için hayatın büyük resmine bakma zamanı. Sınırları aşın, vizyonunuzu büyütün ama planlı olun. Artık inançlarınızı korkularla değil, tecrübelerin üzerine inşa etme dönemindesiniz. Ve unutmayın, Uranüs sizin burcunuzda hala, yani değişim artık sizden korkmuyor, sizi büyütüyor. O yüzden bu yeni ayda yeni bir defter alın ve ilk sorunuzu yazın. 5 yıl sonra kim olmak istiyorum? Sonra cevabınızı küçük adımlara bölün. Çünkü Oğlak enerjisi adım adım ilerlemeyi sever. Ve her adımda hem ruhunuzu hem kariyerinizi aynı çizgide tutun. Bu yeni ay sizi kendi inançlarınızın mimarı yapıyor. Artık kendi hayat felsefenizi yazma, o felsefeyi yaşama, dönüştürme zamanı. Kendinize inanın. Çünkü bu kez yön sizin yönünüz. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba ikizler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 18 Ocak'taki Oğlak yeni ayı var. Sevgili ikizler, bu yeni ay derin dönüşüm, içsel yüzleşme ve maddi ortaklıklar alanında güçlü bir kapı aralıyor. Oğlak Burcu'nda gerçekleşen bu yeni ay, Güneş, Ay, Merkür ve Mars ile aynı noktada birleşiyor. Yani gökyüzü adeta size diyor ki artık yüzeyde kalamazsın, artık daha derine inme zamanı. Maalesef bu enerjiler 8. evinizde toplanıyor. Burası güç, güven, paylaşım, ölüm ve yeniden doğuş temalarını anlatır. Bu dönem hayatınızdaki kontrol ihtiyacınızı, bağlılık biçimlerinizi ve finansal bağımlılıklarınızı sorgulamanız için geldi. Merkür ve Mars burada akıl ile iradeyi birleştiriyor. Ne kadarını tutmak istiyorsunuz, ne kadarını bırakmak? Bu sorunun cevabı önümüzdeki 6 ayınızı belirleyecek. Bu yeni ay size hem psikolojik hem de maddi bir yeniden yapılanma sunuyor. Bir borç, kredi, miras, ortak yatırım veya paylaşımlı kaynak meselesi netleşebilir. Belki uzun zamandır belirsizlik yaratan bir konu nihayet çözülür ama çözüm gelirken sizden bir tür sorumluluk talep edecektir. Oğlak enerjisi her zaman disipline dönüşüm ister. Bu dönemde duygusal açıdan da güçlü bir yüzleşme sürecine girebilirsiniz. Mars'ın etkisiyle bastırılmış öfke veya korkular su yüzüne çıkabilir. Ama unutmayın, bu yeni ay size korkularınızla savaşmayı değil, onları dönüştürmenizi istiyor. Artık gölgenizden kaçmak yerine onunla işbirliği yapma zamanı. Gökyüzü bu süreçte güçlü destekler de sunacak. Oğlak'taki bu yoğun enerji Balık burcundaki Satürn ve Neptün'den seksil açılar alıyor. Bu da demek oluyor ki kariyer alanınızda idealist ama gerçekçi bir yapı kurma zamanını geldi. Bu bir iş ortaklığı üzerinden hem güçleniyor hem de derin bir anlam buluyorsunuz. Satürn size disiplin veriyor, Neptün ise sezgisel yönünüzü güçlendiriyor. Bu ikisi birleştiğinde hem duygusal zekanız hem profesyonel vizyonunuz büyüyor. Bir anlamda ruhsal farkındalığınız kariyer hedeflerinize yön veriyor. Kiminle çalıştığınız, hangi değerleri paylaştığınız, kime güvenebileceğiniz. İşte bu yeni ay tam da bu soruların cevabını size öğretecek. Diğer yandan Boğa burcundaki Uranüs de üçgen açıyla destek oluyor yeni aya, iç dünyanızı özgürleştiriyor. Uranüs 12. evinizde, yani bilinçaltınızda, perde arkasında sessizce dönüşüm yaratan bir noktada. Ve şimdi bu yeni aya üçgen açıyla destek veriyor. Bu da geçmişte sizi tutan bir korkunun, bir bağımlılığın veya bir sırrın çözülmesine işaret eder. Adeta içinizdeki bir zincir kırılıyor. Bazı ikizler bu süreçte eski bir travmayı şifalandırabilir. Bazıları terapi, meditasyon ya da spiritüel çalışmalar aracılığıyla kendi içlerinde bir özgürleşme yaşayabilir. Uranüs burada diyor ki artık içsel özgürlüğün dış dünyada başarının ön şartı. Ve siz bunu fark ettikçe görünmez engeller bir bir ortadan kalkacak. Ve yeni ayın önemli bir parçası da Venüs ve Plüton'un Kova burcuna kavuşumda olması.
Bu enerji sizin 9. evinize etkiliyor. Yani inançlar, yüksek öğrenim, uzak yolculuklar ve dünya görüşü alanınızı. Burada güçlü bir zihinsel dönüşüm başlıyor. Kimi ikizler için bu hayat felsefesinde köklü bir değişim anlamına gelebilir. Kimileri için bir yayın, bir akademik çalışma ya da yurt dışı bağlantılı bir ilişkiyle derin bağlar kurma süreci olabilir. Venüs Plüto bilgiyle aşkı, tutkuyla inancı birleştirir. Siz de bu dönemde zihinsel olarak büyürken duygusal olarak derinleşeceksiniz. Ama dikkat edin, Plüto burada yoğunluk ister. Yüzeysel bilgi, yüzeysel ilişki, yüzeysel inanç artık sizi tatmin etmeyecek. Bu dönemde bir fikre, bir ideale ya da bir ilişkiye tüm kalbinizle bağlanabilirsiniz ve bu bağ sizi eski kalıplardan tamamen özgürleştirebilir. Bu sırada Yengeç burcundaki retro Jüpiter gelir kaynaklarınızla, özdeğer duygunuzla ilgili bir geçmiş döngüyü açıyor. Lilith'le de zorlu bir açıda ben neye değerim sorusunu tetikleyecek. Belki geçmişte değersiz hissettiren bir durumla yüzleşir, belki de kazançlarınızla duygusal güvenlik arasında yeni bir denge kurarsınız. Bu süreçte eski bir gelir modelini gözden geçirmek ya da duygusal olarak sizi tatmin etmeyen bir alışkanlığı bırakmak gerekebilir. Jüpiter size diyor ki, gerçek bolluk sadece parada değil, kendine verdiğin değerde. Bu yeni ay siz ikizler için hem içsel hem dışsal bir yeniden doğuş, bir döngü kapanıyor ve siz artık daha derin, daha bilinçli bir güce adım atıyorsunuz. Oğlak enerjisi size şunu fısıldıyor. Gerçek güç kontrol etmek değil, kendini yönetebilmek. Bu nedenle önümüzdeki günlerde kendinizle, korkularınızla, paylaşımlarınızla dürüst olun. Bir şeyi sonlandırmak gerekiyorsa bırakın sonlandırın. Bir şeye emek vermek gerekiyorsa kararlı olun, emek verin. Çünkü bu yeni ay sizi hayatın görünmeyen tarafında ustalaşmaya davet ediyor. Bu yeni ayda içsel gücünüzü fark edeceksiniz. Kaybettiğinizi sandığınız şey aslında sizi özgürleştiriyor ve şimdi kendi derinliğinden doğan yeni bir benliğe adım atıyorsunuz. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler, yeni ay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, 18 Ocak 2026'da bir Oğlak yeni ayımız var. Sizin için ilişkiler, ortaklıklar ve hayatınızdaki insanlarla kurduğunuz bağlar alanında yepyeni bir sayfa açıyor. Oğlak burcunda gerçekleşen bu güçlü yeni ay, Güneş, Ay, Merkür ve Mars'ın aynı derecede birleştiriyor. Bu gökyüzünde olağanüstü güçlü bir odak noktası yaratıyor ve bu odak noktası da doğrudan 7. evinize, yani ilişkiler ve ortaklıklar alanınıza düşüyor. Bu dönem hem özel ilişkilerde hem iş ortaklıklarında ciddi bir dönüm noktası anlamına geliyor. Bir ilişki resmiyet kazanabilir, bir ortaklık karara bağlanabilir ya da bir bağın sınırları netleşebilir. Oğlak enerjisi yüzeyde kalmaya izin vermez. Bu yeni ay sizi sağlam temeller kurmaya çağırıyor. Bu ilişki gerçekten güven veriyor mu? Bu işbirliği bana uzun vadede fayda sağlar mı? İşte bu sorular önümüzdeki günlerde zihninizde yankılanacak. Merkür ve Mars'ın bu yeni aydaki varlığı ilişkilerinizde açık ve kararlı bir iletişim gerektirdiğini gösteriyor. Artık duygularınızı bastırmak yerine net biçimde ifade etme zamanı. Ama dikkat edin, Mars burada hızlı tepki, Merkür ise keskin dil demektir. Sözleriniz güçlü olacak ama nasıl söylediğiniz her şeyden çok önemli. Bir kelime, bir tonlama ya da bir e-posta bile yön değiştirebilir. O yüzden bu süreçte tepkisel değil, bilinçli olmanız gerekiyor. Bu dönemde ilişkilerinizde liderliği elinize alabilirsiniz. Sınırları belirleyebilir veya bir anlaşmazlığı kökten çözebilirsiniz. Bazı yengeçler için bu yeni ay evlilik, sözleşme ya da iş ortaklığı gibi ciddi bir adımı temsil ederken, bazıları için de artık fayda sağlamayan bir bağın sonlanması anlamına gelebilir. Ama her durumda bir netlik enerjisidir. Artık gri alan kalmaz. Bu güçlü yeni ay Balık burcundaki Satürn ve Neptün'den de sekstil açı alıyor. Yani 9. evinizden inançlar, uzak yerler, eğitim, vizyon alanından gelen ruhsal bir destek anlamına geliyor. Bu da demek oluyor ki bir ilişki veya bir iş ortaklığı artık sadece dünyevi değil,
ruhsal bir anlam da taşıyor. Bir partnerle birlikte öğrenmek, büyümek, seyahat etmek veya ortak bir ideali paylaşmak söz konusu olabilir. Belki de birlikte bir projeye, bir misyona, bir hayale adım atıyorsunuz. Satürn burada size disiplin veriyor. İlişkilere yapı kazandırma, sınır koyma, güven tesis etme fırsatı bu. Neptün ise kalp bağını güçlendiriyor, yani sevgi, empati ve ruhsal anlayış. Bu ikisi birleştiğinde ilişkileriniz daha derin, daha kalıcı ve daha anlamlı hale gelebilir. Ayrıca Boğa burcundaki Uranüs'ten de bir üçgen açı desteği var. Bu yeni ayın size sosyal çevrenizden, dostluklarınızdan ve bağlantılarınızdan gelen sürpriz fırsatları gösteriyor. Bir arkadaş, bir grup, bir topluluk veya dijital bağlantı üzerinden yeni bir ortaklık doğabilir. Uranüs burada sizi alışılmış ilişki kalıplarının dışına çıkmaya davet ediyor. Bu kez farklı insan tipleriyle tanışabilirsiniz. Belki de daha özgürlükçü, daha modern, daha zihin odaklı ilişkiler ilginizi çekmeye başlayabilir. Uranüs diyor ki bağ kurmaktan korkma ama bağlanma biçimini değiştir. Yani artık eski ilişki tanımlarını kırmanın tam zamanı. Bu dönemde bir dostluğun ilişkiye dönüşmesi ya da bir iş bağlantınızın hayatınıza yeni bir kapı açması da olası. Venüs de Plüto'da kavuşumda olacak. Bu esnada 8. evinizde, yani paylaşımlar, güven ve derin duygusal bağlar alanına etkiliyor. Bu ilişkilerdeki güç dinamiklerini yeniden yapılandırıyor. Bir partnerle aranızda çok daha güçlü, tutkulu ama aynı zamanda dönüştürücü bir enerji akışı olabilir. Ancak bu enerji güç mücadelesi riskini de beraberinde getiriyor. Bir taraf kontrol etmek isterken diğer taraf özgürleşmek isteyebilir. Venüs ve Plüto kavuşumu ya tamamen teslim ol ya tamamen bırak enerjisidir. Yani yarım ölçüler, yüzeysel duygular artık işlemiyor. Bir bağ derinleşecekse gerçekten derinleşecek, bitmesi gerekiyorsa kökten bitecek. Ama her iki durumda da siz daha güçlü çıkacaksınız. Bu arada Jüpiter de retro halde Yengeç burcunda size içe dönmeye davet ediyor. Sizin burcunuzda bu dönem geçmişte verdiğiniz sözleri, yaptığınız fedakarlıkları ve kendinize verdiğiniz değeri yeniden sorgulatıyor size. Lilith de buna şahane, zorlayıcı bir açı yapıp benim için doğru olan ne sorusunu gündeme getiriyor. Bu ilişkilerde özdeğer testidir. Bir başkasına gösterdiğiniz şefkat kadar kendinize gösteriyor musunuz? Karşınızdakinden alıyor musunuz? İşte bu yeni ay tam da bunun farkına varmanız için geliyor. Bu güçlü gökyüzü siz yengeçler için duygusal bir olgunlaşma, bağların yeniden tanımlanması ve ilişkilerde denge kurma zamanı. Bir dönemi kapatıyor, daha bilinçli bir ortaklık seviyesine geçiyorsunuz. Oğlak yeni ayı diyor ki artık duygusal değil, bilinçli bağ kur. Artık fedakarlık değil, karşılıklı emek zamanı. Bu yeni ay kalbinizle aklınız arasındaki dengeyi kurma zamanı. Gerçek bağlar emek ister ama o emeğin içinde büyüyen şey kalıcı sevgidir. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir yeni ay süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 18 Ocak 2026 tarihindeki Oğlak yeni ayı var. Sizler için emek, düzen, disiplin ve sağlıklı yaşam temalarını öne çıkarıyor. Gökyüzü bu dönemde sizden sadece üretmenizi değil, üretirken kendinizi yeniden yapılandırmanızı istiyor. Sevgili aslanlar, bu yeni ay için, sizin için çalışma hayatınız, günlük düzeniniz ve sağlığınız alanında güçlü bir yeniden başlangıç getiriyor. Yeni ay 6. evinizde. Oğlak burcundaki bu yeni ayda Güneş, Ay, Merkür ve Mars birleşiyorlar. Bu da sizi son derece odaklı, üretken ve kararlı kılıyor. Artık dağınık düzen bitti. Artık neye hizmet ettiğinizi bilerek adım atma zamanı. Bu dönem iş ortamınızda ya da sorumluluklar alanlarınızda büyük bir değişim yaratabilir. Bir projeye başlayabilir, yeni bir görev üstlenebilir ya da çalışma düzeninizi tamamen yenileyebilirsiniz. Oğlak burcu disipliniyle verimliliği ön plana çıkarıyor. Ancak artık sadece çok çalışmak değil, doğru çalışmak önemli. Belki iş ortamında liderliği ele alıyorsunuz, belki de bir süredir sizi yoran koşulları sistemli hale getiriyorsunuz.
Bu yeni ayın diğer etkisi de bedensel ve ruhsal sağlığınıza yeni bir bakış açısı kazanmanız. Oğlak fiziksel yapıyı, Mars enerjiyi, Merkür ise zihinsel dengeyi temsil eder. Bu üçlü birleştiğinde yaşam tarzınızı gözden geçirmek kaçınılmaz hale gelir. Belki beslenme düzeninizi değiştiriyorsunuz, belki uykunuza, spora veya bedeninize daha bilinçli yaklaşmaya başlıyorsunuz. Ama bu sefer geçici motivasyon değil, kalıcı sistem kurma zamanı. Bu yeni ay size şunu söylüyor: gücün rutinlerde gizli. Her gün attığın küçük adımlar uzun vadede büyük farklar yaratacak. Gökyüzünde bu güçlü kavuşum Balık burcundaki Satürn ve Neptün'den sekstil açı alıyor. Bu da sizin 8. evinizden gelen derin bir destek anlamına geliyor. Yani hem maddi hem duygusal güven alanınız güçleniyor. Belki bir iş veya sağlık konusundaki emeğiniz uzun vadede finansal bir kazanç getiriyor. Belki de içsel bir korkunuzu aşarak kendinize olan güveninizi tazeliyorsunuz. Satürn size istikrar verirken Neptün sezgilerinizi artırıyor. Bu sayede hem gerçekçi hem ilham dolu bir vizyon geliştirebilirsiniz. Bir hedefiniz varsa, örneğin işinizi büyütmek, sağlığınızı güçlendirmek, bir sorumluluğu devralmak gibi, bu gökyüzü enerjisi o hedefe disiplinli bir şekilde ilerleme fırsatı sunuyor. Uranüs'ten de bir üçgen destek geliyor. Boğa burcunda Uranüs yeni ayı özellikle kariyer alanında destekliyor. Uranüs şu anda 10. evinizde, yani toplum önündeki rolünüz, başarılarınız ve statünüzle ilgili bir alanda ve şimdi bu üçgen açıyla diyor ki farklı bir şekilde parlayabilirsin. Bu dönem kariyerinizde sizi öne çıkaracak beklenmedik gelişmelere açık. Belki yeni bir görev, belki bir iş değişikliği, belki de yaptığınız şeyin daha geniş kitlelere ulaşması. Ama her durumda Uranüs'ün enerjisi yenilik taşıyor. Artık klasik yöntemlerle değil, kendi tarzınızla üretme zamanı. Bu yeni ay esnasında Venüs ile Plüto da Kova burcunda kavuşum açısındalar, 7. evindeler, 7. evinizdeler. İlişkiler ve ortaklıklar alanında bu oldukça yoğun bir enerji. İlişkilerinizde hem çekim hem dönüşüm aynı anda yaşanabilir. Bir partnerle ilişkiniz daha derin ve ciddi bir yöne gidebilir ama mevcut ilişkide kontrol ve özgürlük temaları arasında denge arayabilirsiniz. Plüto burada ilişkide güç dengesini yeniden tanımlar. Artık kimseye rol yapamazsınız. Ya gerçekten bağ kurarsınız ya da bağdan özgürleşeceksiniz. Venüs bu kavuşumla sevgiyle dönüşüm enerjisi getiriyor. Yani sevgi varsa o bağ artık daha bilinçli ve daha güçlü bir form kazanacak. Bu süreçte ilişkileriniz iş hayatınıza da doğrudan yansıyabilir. Bir partnerle ya da iş ortağıyla birlikte üretmek, birlikte büyümek çok olası. Ama bu bağın temeli saygı ve eşitlik olmalı. Aksi takdirde Plüto dengesizliği görünür kılar. Yeni ay esnasında Jüpiter retro pozisyonda Yengeç burcunda 12. evinizde ilerliyor. Bu geçmişle yüzleşme, kapanmamış duygusal defterleri tamamlama enerjisi getiriyor. Belki bir ilişki, eski bir korku ya da içsel bir sabotaj döngüsü yeniden gündeme gelecek. Lilith'le de zorlu açılar içinde kendinize ihanet ettiğiniz bir noktayı fark ettirebilir size bu. Bu farkındalık acı verici olabilir ama özgürleştiricidir. Artık kendinizi geri planda tutmak zorunda değilsiniz. Bu yeni ay size diyor ki artık sahneye çık, kendini saklama, kendi gücünün ustası ol. Bu yeni ay siz aslanlar için hem bedensel hem ruhsal anlamda yeniden yapılanma dönemini başlatıyor. Hayatınızı daha sistemli, daha üretken, daha dengeli bir zemine taşıyabilirsiniz. Gökyüzü sizden disiplinli cesaret istiyor. Yani hem plan yapın hem de o planı hayata geçirin. Bu dönemin mottosu şu olabilir: küçük adımlar büyük başarıların tohumudur. Kendinizi düzenleyin ve evren size alkış tutsun. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir yeni ay süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, yeni ay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, 18 Ocak 2026'da Oğlak Burcu'nda bir yeni ayımız var. Sizler için hayatın en yaratıcı, üretken ve duygusal olarak tatmin edici dönemlerden birinin kapısını aralıyor. Bu gökyüzü sizden içinizdeki yaratıcı gücü ciddiye almanızı istiyor. Bu yeni ay siz Başaklar için aşk, yaratıcılık, kendini ifade etme ve çocuklarla ilgili konular alanında
yepyeni bir sayfa açıyor. Oğlak burcunda gerçekleşen bu güçlü yeni ay, Güneş, Ay, Merkür ve Mars aynı derecelerde birleşiyor. Bu gökyüzünde son derece konsantre ve hedef odaklı bir enerji yaratıyor. Bu dönemde kalbiniz, tutkunuz ve üretkenliğiniz aynı yöne odaklanıyor. Artık neyi seviyorsanız ona ciddi bir emek verme zamanı geldi. Aşk olabilir, sanat projesi olabilir, bir kişisel hedef olabilir, fark etmez. Oğlak enerjisi duygularınızı somutlaştırmak ister. Bu yeni ay size diyor ki yalnızca hayal etme, inşa et. Bu yeni ay hayatınızda hem romantik hem yaratıcı anlamda ciddiyet katıyor. Bir aşk hikayesi daha kararlı bir hal alabilir. Bir ilişkinin sorumluluk tarafı gündeme gelebilir ya da bir yaratıcılık projesi profesyonel bir boyuta taşınabilir. Mars ve Merkür'ün bu kavuşumdaki rolü sizi daha cesur ve açık hale getiriyor. Artık duygularınızı ifade etmekten korkmuyorsunuz. Ancak dikkat edin, Oğlak enerjisi ölçülülük ister. Yani duygularınızı büyük olsa bile onları disiplinle yönetin. Bu dönem kalpten gelen her şeyin yapı kazanması dönemidir. Bir hayalinizi gerçeğe dönüştürmek, bir tutkuyu işe dönüştürmek, bir hobiyi yine işe dönüştürmek, bir aşkı ciddi bir ilişkiye taşımak, işte bunlar mümkün. Ama temeli sağlam atmanız gerekiyor. Bu güçlü yeni ay Balık burcundaki Satürn ve Neptün'den de sekstil açı alıyor. Yani ilişkiler, ortaklıklar alanından gelen destek anlamına geliyor bu. Demek ki bir partner, bir eş, bir iş ortağı ya da size inanan biri bu süreçte yanınızda olabilir. Bu destek hem ruhsal hem pratik bir nitelikte. Satürn sağlamlık ve güven getirirken Neptün ilham ve sezgi veriyor. Yani bu dönemde sevgiyle yapı kurmak mümkün. Sizi gerçekten anlayan, aynı vizyonu paylaşan biriyle derin bir bağ kurabilirsiniz. Eğer yalnızsanız bu yeni ay kalıcı bir ilişki potansiyeli de taşıyor. Ancak bu bağ romantik olduğu kadar olgun da olacak. Yani artık yüzeysel ilişkiler değil, anlam dolu, birlikte büyümeye dayalı bağlar istiyorsunuz. Bu yeni aya Uranüs'ten de bir üçgen açı desteği var. Size ilham, özgürlük ve geniş perspektif getiriyor. Bu enerji sizin 9. evinizden yani inançlar, vizyon, yurt dışı ve eğitimle ilgili alanlardan geliyor. Demek ki bu dönemde sizi büyüten, ufkunuzu genişleten bir deneyim yaşanabilir. Bir seyahat, bir eğitim ya da bir yeni proje size bambaşka ilham kaynağı sunabilir. Uranüs burada diyor ki rutin kalıpları kır, farklı düşün, farklı üret. Belki de bir süredir içinizde bekleyen o yaratıcı fikir şimdi özgürce ortaya çıkıyor. Ve bu fikir sizi hem maddi hem manevi anlamda büyütebilir. Bu enerji aynı zamanda çocuğunuzla ilgili sürpriz gelişmeler ya da ebeveynlik anlayışında dönüşüm anlamına da gelebilir. Bazı başaklar için bu dönem çocuk sahibi olma ya da çocuklarıyla yeni bir ilişki kurma sürecini tetikleyebilir. Bu yeni ay esnasında Venüs ile Plüto'da Kova burcunda kavuşumda 6. evinizde çalışma düzeni, günlük düzen, çalışma ortamı, sağlık alanınızı etkiliyor. Bu enerji iş hayatınızda güçlü bir dönüşüm yaratabilir. Bir iş ilişkisi derinleşebilir. Bir projede büyük bir tutkuyla yer alabilirsiniz. Ancak Plüto burada güç dinamiklerini de gündeme getirir. İş ortamında kontrol, güç mücadelesi ya da kıskançlık temaları yaşanabilir. Ama Venüs burada sevgiyle dönüştürme enerjisini taşır. Yani zehirli bir ortamı şifalandırabilir, bir iş ilişkisini daha güçlü hale getirebilirsiniz. Sağlık açısından bu enerji bedeni sevgiyle dönüştürmek anlamına gelir, bir alışkanlığı bırakabilir, bedeninizle barışabilir ya da kendinize yeni bir yaşam disiplini kurabilirsiniz. Venüs burada güzelliği, Plüto ise gücü temsil eder. Birlikte olduğunda bu güçlü bir yeniden doğuş demektir. Yengeç burcundaki Jüpiter 11. evinizde arkadaşlıklar, hedefler ve topluluklarla bağlar alanında. Bu enerji geçmişte kalan bir hedefin yeniden canlanmasını getirebilir. Belki bir arkadaşla eski bir projeyi tekrar gündeme alırsınız. Ya da geçmişte sizi hayal kırıklığına uğratan bir grup dinamiğiyle yüzleşirsiniz. Ancak bu yeni ay esnasında Jüpiter'in Lilith'le sert bir açısı var. Kime güveneceğinizi, güvenebileceğinizi ya da sorgulatır.
Belki bazı dostluklar testten geçer, belki de artık kendi yolunuza devam etmenin zamanı geldiğini fark edersiniz. Bu süreçte yalnız kalmaktan korkmayın. Çünkü bu yeni ay kalabalıkta değil, üretimde parlamak dönemini getiriyor. Bu güçlü Oğlak yeni ayı siz Başaklar için yaratıcılığınızı ciddiye alma zamanı. Artık sadece düşünmek değil, üretmek gerekiyor. Artık mükemmelliği beklemek değil, adım atmak gerekiyor. Gökyüzü size diyor ki yeteneklerinizi bir yapı haline getirin, aşkınızı, ilhamınızı, emeğinizi birleştirin ve kendi hayatınızın mimarı olun. Bu yeni ayda kalbinizle aklınız aynı hedefte birleşiyor. Gerçek tutku istikrarla birleştiğinde mucizeler doğurur. Şimdi kendi yaratıcılığınızdan doğan yeni bir dünyanın kapısını aralıyorsunuz. Mutlu, umutlu, huzurlu ve verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba teraziler, yeni ay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili teraziler, 18 Ocak'taki Oğlak yeni ayı sizin için ev, aile, kökler ve içsel güvenlik alanında güçlü bir yeniden doğuş başlatıyor. Oğlak burcundaki bu yeni ay, Güneş, Ay, Merkür ve Mars aynı derecelerde birleşiyor ve tüm bu gezegenler sizin 4. evinizde, yani yaşamın temelleri dediğimiz en derin alanda toplanıyor. Bu enerji sizi hem duygusal hem de fiziksel olarak yeniden yapılandırmaya davet ediyor. Eviniz, aile ilişkileriniz, yaşadığınız yer, hatta aidiyet duygunuz, tüm bu konular yeniden şekilleniyor. Bir taşınma, ev alım satımı, aileyle ilgili bir karar veya köklerle yüzleşme temaları gündeme gelebilir. Ama bunların ötesinde bu yeni ay aslında şu soruyu soruyor. Gerçek güven duygusunu nerede hissediyorsun? Artık geçmişten gelen yükleri, çocukluk korkularını ya da aile içi rol kalıplarını yeniden gözden geçiriyorsunuz. Mars ve Merkür'ün bu yeni aydaki varlığı geçmişte yüzleşmek ama bunu bilinçli bir cesaretle yapmak anlamına geliyor. Bu enerji sizi içsel olarak güçlendiriyor. Artık duygularınızı bastırmak yerine onları yapılandırmayı öğreniyorsunuz. Gökyüzünde bu yeni ay Balık burcundaki Satürn ve Neptün'le de seksil açı yapıyor. Uyumlu açılar var aralarında. Bu bağlantı sizin 6. evinizden, yani günlük yaşam, sağlık, iş düzeni alanından geliyor. Bu da demektir ki içsel dengeyi kurmak istiyorsanız önce gündelik yaşam düzeninizi iyileştirmeniz gerekiyor. Satürn size sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak isterken Neptün sezgisel ve şefkatli bir yaklaşımı hatırlatıyor. Yani bu dönem hem ruh hem beden dengesini koruyarak ev içi huzurunu güçlendirme zamanı. Eğer son dönemde iş hayatı sizi yorduysa ya da günlük koşuşturmalar aile huzurunu gölgeliyorsa, bu yeni ay sizi dengeyi yeniden kurmaya çağırıyor. Kimin için ne kadar çaba harcadığınızı sorgulayın. Kendinize de aynı özeni gösterin. Bu güçlü oğlak enerjisi Boğa burcundaki Uranüs'ten de üçgen destek alıyor. Uranüs ise 8. evinizde, yani ortak kaynaklar, paylaşımlar, borçlar ve duygusal bağlılıklar alanında. Bu enerji beklenmedik bir finansal gelişmeye ya da paylaşımlı gelirlerde sürpriz bir dönüşüme işaret edebilir. Belki bir yatırım ya da aileden gelen destek sayesinde yaşam koşullarınızı iyileştirme şansı doğar. Ama Uranüs burada aynı zamanda duygusal özgürlük anlamına da gelir. Yani geçmişten gelen bağımlılıkları, aidiyet korkularını, suçluluk duygularını bırakma zamanı. Uranüs size diyor ki, gerçek güven bir başkasına değil, kendi iç dengenize dayanır. Bu farkındalık hem maddi hem duygusal anlamda sizi özgürleştirebilir. Venüs ve Plüto Kova burcunda kavuşum açısındalar 5. evinizde, yani aşk, yaratıcılık ve kendini ifade etme alanında gerçekleşiyor bu enerji. Bu kalbinizi yeniden tanımlayan çok güçlü bir enerji, bir aşk ilişkisi dönüştürücü bir hal alabilir ya da sanatsal yaratıcı bir projeniz büyük bir derinlik kazanabilir. Venüs burada sevgi ve estetik, Plüto ise güç ve yeniden doğuş temalarını birleştiriyor. Bu enerji aynı zamanda çocuklarla ilgili konularda da etkili olabilir.
Bir ebeveynlik döngüsünün yeniden tanımlanması ya da çocuk sahibi olma fikrinin daha ciddi bir zemine oturtulması, aşk hayatınızda ise yüzeysel ilişkiler artık sizi tatmin etmeyecek. Gerçek, dürüst, derin bağlar istiyorsunuz. Bu yeni ay sizi tam da buna hazırlıyor. Yengeç burcundaki retro Jüpiter 10. evinizde, yani kariyer, hedefler ve toplumsal statü alanında etkili. Bu geçmişte yarım kalan bir hedefin veya ertelenmiş bir fırsatın yeniden gündeme gelmesini sağlayabilir. Lilith'le yaptığı zorlayıcı açı, başarı ve kendini gösterme konularında içsel bir çatışmayı açığa çıkarabilir. Belki geçmişte toplum önünde yargılandığınızı, eleştirildiğinizi ya da küçümsendiğinizi hissettiniz. Ama bu kez o deneyimler sizi durdurmak yerine motive edecek. Artık sahneye çıkma korkusunu bırakıyorsunuz. Kendinizi, işinizi, emeğinizi görünür kılmaktan çekinmeyin. Çünkü Jüpiter burada diyor ki gerçek başarı kendi köklerinden güç aldığında kalıcı olur. İçsel güven inşa ediyorsunuz ve bu güven dış dünyada saygı olarak size geri dönecek. Bu yeni ay siz teraziler için hem içsel hem fiziksel anlamda yeniden yapılanma zamanı. Eviniz, aileniz, geçmişiniz, duygusal temeliniz, her şey yeniden düzenleniyor. Artık güvenliğinizi dış koşullarda değil, kendi iç gücünüzde bulacaksınız. Ve bu farkındalık hem kariyerinize hem ilişkilerinize yansıyacak. Oğlak yeni ayı diyor ki gerçek istikrar iç huzurundan doğar. Ve siz bu yeni ayla birlikte o huzuru adım adım inşa ediyorsunuz. Bu yeni ayda kendi köklerinizi yeniden kuruyorsunuz. Evinizde, ailenizde ve yaşam düzeninizde yepyeni bir denge doğuyor. Artık güvende hissetmek bir yerle değil, kendinizle ilgili. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir yeni ay süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler, yeni ay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili akrepler, 18 Ocak 2026 tarihinde oluşan Oğlak yeni ayı sizin için zihinsel dönüşüm, iletişim gücü ve bilgiyle yapılanma dönemini başlatıyor. Oğlak burcundaki bu güçlü yeni ay, Güneş, Ay, Merkür ve Mars'ın kavuşumuyla 3. evinizde gerçekleşiyor. Bu ev düşünme biçiminizi, yakın çevrenizi, kardeşler, eğitim, iletişim, yazı, sosyal medya ve gündelik fikir akışınızla ilgilidir. Şimdi gökyüzü size diyor ki düşüncelerini yapılandır, sözlerine güç kat, zihnini yeniden inşa et. Bu yeni ay ile birlikte fikirlerinizi artık sıradan bir şekilde değil, etkileyici, disiplinli ve sonuç odaklı biçimde ifade etme zamanı. Bir yazı, proje, eğitim, sunum ya da iletişim odaklı girişim için bu enerji oldukça güçlü. Oğlak burcu kararlılığı ve planlı ilerlemeyi temsil eder. Yani fikirlerinizin ciddiye alınmasını istiyorsanız bu dönemde doğru stratejiyle ilerleyin. Bu kavuşum aynı zamanda yakın çevre ilişkilerinde netleşme ve sınır çizme anlamına da gelir. Mars burada dürüst, doğrudan ve hatta biraz keskin bir dil kullanmanıza neden olabilir. Ancak Merkür'ün rehberliğiyle bu enerjiyi doğru yönetirseniz söyledikleriniz başkaları üzerinde kalıcı etki bırakır. Kardeşlerle, yakın arkadaşlarla veya komşularla ilgili konularda bu dönemde öne çıkabilir. Bazı ilişkilerde mesafe koymak gerekebilir. Çünkü artık herkesle değil, sadece gerçekten sizinle aynı frekansta olanlarla ilerleme zamanındasınız. Gökyüzündeki bu yeni ay Balık burcundaki Satürn ve Neptün'den seksil açı alıyor. Uyumlu açılar. Bu bağlantı sizin 5. evinizden, yani aşk, çocuklar, yaratıcılık ve keyif alanından geliyor. Bu harika bir destek. Zihinsel üretiminizi sanatsal veya yaratıcı bir alana taşıyabilirsiniz. Bir kitap yazmak, bir fikir geliştirmek, sahneye çıkmak, konuşmak ya da bir projeyi duyurmak istiyorsanız bu açı sizi ilhamla, sezgiyle ve kararlılıkla destekliyor. Satürn burada disiplinli yaratıcılık verirken Neptün hayal gücünüzü sınırsız hale getiriyor. Bu iki güç birleştiğinde hem sezgisel hem de yapısal bir üretim ortaya çıkar. Yani bu dönem fikirlerinizi sadece düşünmekle kalmayın, somutlaştırın.
Bu yeni aya ayrıca Boğa burcundaki Uranüs'te üçgen açıyla destek oluyor. Uranüs 7. evinizde, yani ilişkiler, ortaklıklar ve işbirlikleri alanında. Bu da demek oluyor ki iletişim alanındaki bu yeni başlangıç ilişkilerinizde yeni bir anlayış ve özgürlük yaratabilir. Partnerinizle iletişim tarzınız değişebilir. Bir iş ortaklığına yeni bir bakış açısı getirilebilir. Ya da ilişkilerde daha dürüst, daha özgün bir iletişim modeli inşa edebilirsiniz. Uranüs'ün üçgen desteği aynı zamanda beklenmedik iş fırsatlarını ya da sürpriz tanışmaları da beraberinde getirebilir. Yeni fikirleriniz doğru kişilerle buluştuğunda büyük kapılar da açılabilir. Venüs ve Plüto Kova burcunda kavuşum açısındalar 4. evinizde. Ev, aile, kökler ve duygusal temel alanında bu. Oldukça derin bir içsel dönüşüm anlamına geliyor. Aile ilişkilerinde duygusal bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Belki bir konunun kökenine inme, geçmişle yüzleşme veya aile bağlarını yeniden tanımlama zamanı gelmiştir. Venüs burada sevgiyi ve uyumu temsil ederken, Plüto dönüşüm ve güç temalarını getiriyor. Bu enerji evinizde veya iç dünyanızda artık yüzeyde kalmama halini simgeliyor. Gerçek duygular, gerçek güven ve kalıcı bağlar istiyorsunuz. Bu süreçte bir taşınma kararı, aile içinde güçlü bir yüzleşme veya duygusal bir yenilenme yaşanabilir. Yengeç burcundaki retro Jüpiter ise 9. evinizde, yani inançlar, vizyon, eğitim, seyahat ve hayat felsefesi alanında. Bu geçmişte yarım kalan bir eğitim, yurt dışı bağlantılı bir plan veya kişisel inanç krizinin yeniden ele alınması anlamına gelebilir. Lilith'le yaptığı açı ise 3. evinizden geliyor. Yani iletişim, fikirler ve zihinsel kalıplar arasında bir gerilim oluşabilir. Bu açı düşüncelerinizin derinlerinde bastırılmış bir isyanı uyandırabilir. Artık kendi inançlarınızı, fikirlerinizi ve dünya görüşünüzü özgürce ifade etme isteği artıyor. Ancak dikkat, bu özgürlük dürtüsünü öfkeye dönüştürmeden yapıcı bir dille kullanmak çok önemli. Zihinsel farkındalık burada anahtar rol oynayacaktır. Yeni ay siz akrepler için zihinsel, iletişimsel ve düşünsel bir yeniden doğuş enerjisi taşıyor. Artık düşüncelerinizi sadece hissetmekle değil, yapılandırmakla da meşgulsünüz. Kelimeleriniz, fikirleriniz, projeleriniz hepsi bir amaca hizmet ediyor. Gökyüzü diyor ki zihnini disipline et, çünkü düşüncelerin kaderini yazıyor. Oğlak yeni ayı size bilgiyle güçlenmeyi, stratejik düşünmeyi ve sözünüzle etki yaratmayı öğretiyor. Bu dönemde bir cümleyle bile hayat yönünüz değişebilir. Sevgili akrepler, bu yeni ayda düşünceleriniz şekil buluyor, sözleriniz yön veriyor, artık fikirlerinizi ciddiyetle inşa ediyor, iletişiminizi güçle taçlandırıyorsunuz. Köklü değişim önce zihinde başlıyor. Mutlu, umutlu, huzurlu ve verimli bir yeni ay süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, yeni ay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili yaylar, 18 Ocak 2026 tarihinde Oğlak Burcu'nda bir yeni ayımız var. Sizin için maddi güvenliğinizi yeniden tanımlayacağınız güçlü bir dönemi başlatıyor. Oğlak Burcu'nda gerçekleşen bu yeni ay, Güneş, Ay, Merkür ve Mars'ın aynı burçta birleşmesiyle oluşuyor ve bu kavuşum sizin 2. evinizde, yani para, gelir, kazançlar, değer yargıları ve özgüven alanında meydana geliyor. Bu enerji size artık kendi değerini somutlaştırma zamanı diyor. Yani sadece yeteneklerinizi bilmek değil, onları gerçek dünyada görünür kılmak, kazanca dönüştürmek, kalıcı bir güven zemini inşa etmek zamanı. Oğlak enerjisi sabır, strateji, plan ve istikrar ister. Bu yüzden bu yeni ay aceleyle değil, uzun vadeli bir finansal düzen kurmanız gerektiğini vurguluyor. Maddi kazanç, iş projeleri veya yatırım planları konusunda ciddi kararlar alınabilir ya da yeni bir gelir modeli oluşturabilirsiniz. Mars ve Merkür'ün bu kavuşumdaki etkisi sizi hem kararlı hem analitik yapıyor. Bu dönemde fikirlerinizi gelir getiren projelere çevirebilir, yeteneklerinizi profesyonel şekilde kullanabilirsiniz.
Ancak Oğlağın ciddi duası emek olmadan kazanç yok mesajını veriyor. Bu yüzden sabırlı olun, süreç odaklı ilerleyin, sonuç kendiliğinden gelecektir. Ayrıca bu yeni ay, özdeğer duygunuzla da yakından bağlantılı. Belki uzun süredir kendi değerinizi dış koşullara, insanların onayına veya finansal kazançlara bağlıyordunuz. Şimdi o denklem değişiyor. Artık maddi güç, içsel değer bilinciyle birleştiğinde kalıcı olacak. Bu yeni ay Balık burcundaki Satürn ve Neptün'le sekstil açıda olacak. Bu bağlantı sizin 4. evinizden, yani aile, kökler, ev ve içsel güvenlik alanından geliyor. Bu da maddi istikrarın temeli içsel huzurunuzdan geçiyor demek. Aileniz, yaşadığınız ortam veya geçmiş köklerinizle ilgili bir düzenleme yapmanız gerekebilir. Belki evle ilgili bir yatırım, taşınma kararı veya aile içi destek gündeme gelir. Satürn burada size sağlam bir temel kurdurmak isterken Neptün duygusal bağlarınızı iyileştirerek güven hissinizi derinleştiriyor. Bu açıyla birlikte şu farkındalık oluşabilir. Gerçek zenginlik huzurlu bir iç dünyadan doğar ve bu dönemde huzuru yeniden inşa etme fırsatınız var. Gökyüzünün bir diğer destekçisi de Boğa burcundaki Uranüs üçgen açıyla yeni aya destek veriyor. 6. evinizde Uranüs, yani çalışma hayatı, günlük düzen, sağlık ve hizmet alanının konularında etkili. Bu iş ortamında beklenmedik bir fırsat, yeni bir çalışma modeli veya gelir arttırıcı bir gelişme getirebilir. Belki iş tarzınızı değiştirir ya da özgür çalışabileceğiniz bir sisteme geçersiniz. Uranüs'ün enerjisi sürprizlerle doludur ama uzun vadede sizi özgürleştirir. Bu üçgen açı aynı zamanda kazanç elde etme biçiminizi modernleştirmek anlamına da gelebilir. Teknoloji, dijital işler, yaratıcı üretim veya bağımsız projeler yoluyla kazanç sağlama olasılığı artıyor. Gökyüzü size diyor ki yenilikten korkma, değişimin senin üretkenliğini arttıracağını da unutma. Venüs ve Plüto ise Kova burcunda kavuşum açısındalar 3. evinizde, yani iletişim, eğitim, yakın çevre ve zihinsel faaliyetler alanında gerçekleşiyor. Bu enerji fikirlerinizi güçlü bir şekilde ifade etme ve sözünüzle etki yaratma potansiyeli getiriyor. Bir proje, eğitim ya da sosyal medya çalışması derin dönüşümler yaratabilir. Venüs burada uyum ve çekicilik getirirken Plüto zihinsel güç, stratejiyi ve kararlılığı temsil eder. Bu dönemde bir fikir, bir yazı ya da bir konuşma tarzı hem çevrenizde hem iş ortamınızda büyük yankı uyandırabilir. Sözleriniz dönüştürücü hale geliyor ve bu özellikle finansal konularda kendinizi savunmak, pazarlık yapmak ya da fikirlerinizi duyurmak açısından büyük bir avantaj. Jüpiter ise retro pozisyonda Yengeç burcunda 8. evinizde, yani ortak kaynaklar, krediler, yatırımlar ve duygusal paylaşımlar alanında ilerliyor. Bu konularda geçmişe dönük bir değerlendirme süreci olabilir. Lilith'in 3. evden yaptığı biraz da zorlayıcı açı ise zihinsel olarak bazı bastırılmış korkularla yüzleşme gerekliliğini gösterebilir. Belki geçmişte finansal bir hatadan dolayı güven sorunu yaşıyorsunuz ya da paylaşmakla ilgili bir sınavdan geçiyorsunuz. Ama Jüpiter'in retro hali burada şunu söyler: geçmişi analiz et ama orada kalma. Deneyimlerinden de güç al. Finansal ortaklıklar, miras, kredi, vergi veya eşin gelirleriyle ilgili konularda yeniden yapılandırma mümkün. Lilith ise size zihinsel özgürlüğü öğretiyor. Artık başkalarının fikirlerinden bağımsız düşünme zamanı. Bu yeni ay yaylar için değer, gelir ve iç güven temalarını yeniden inşa etme zamanı. Kendi emeğinizin karşılığını almak, finansal istikrarı sağlamlaştırmak ve kendi potansiyelinize inanmak ön planda olacak. Gökyüzü diyor ki gerçek kazanç kendi değerini fark ettiğinde başlar. Oğlak yeni ayı sizi sadece maddi değil, duygusal anlamda da güçlendiriyor. Köklerinizi sağlamlaştırıyor, emeğinizi ödüllendiriyor ve geleceğe daha güvenle bakmanızı sağlıyor. Sevgili yaylar, bu yeni ayda kendi değerinizin temellerini yeniden kuruyorsunuz. Artık kazanç sadece para değil,
içsel güven, kararlılık ve istikrar anlamına gelecek. Kendi emeğinize, kendi gücünüze inanma zamanı. Mutlu, umutlu, huzurlu ve verimli bir yeni ay süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba oğlaklar, yeni ay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, 18 Ocak'ta sizin burcunuzda bir yeni ayımız var. Bu yeni ay sizin için adeta yeniden doğuş anlamına geliyor. Güneş, Ay, Merkür ve Mars kavuşumuyla gerçekleşiyor bu yeni ay sizin birinci evinizde, yani kişisel duruşunuz, görünümünüz, kimliğiniz ve yönünüzle ilgili konularda büyük bir enerji açığa çıkarıyor. Bu hayatınızda uzun zamandır beklediğiniz bir sıfırlanma anı olabilir. Yeni bir döneme, yeni bir kimlikle, yeni bir enerjiyle adım atıyorsunuz. Artık kimin ne dediği değil, siz ne istiyorsunuz sorusu ön planda. Oğlak Burcu doğası gereği kararlı, sabırlı ve hedef odaklıdır. Bu yeni ay size tam da bu yönünüzü aktive etme fırsatı veriyor. Planlarınızı netleştirmek, yeni bir yol çizmek, kişisel hedeflerinizi güncellemek için mükemmel bir zaman. Bu yeni ayda Merkür ve Mars da sizinle aynı burçta olduğundan zihinsel olarak son derece odaklanmış ve kararlı olacaksınız. Artık geçmişte sizi yavaşlatan konuları bir kenara bırakıp bu benim yolum, bu da benim kararımdır diyorsunuz. Mars'ın enerjisiyle birlikte hem fiziksel hem psikolojik olarak güç kazanıyorsunuz. Sanki uzun bir uykudan uyanmış gibi hedeflerinize yeniden odaklanma arzusunu duyuyorsunuz. Ama Oğlak enerjisinin hatırlattığı bir şey var. Her büyük hedef küçük ama sağlam adımlarla başlar. Bu yüzden acele etmeyin, planlı, stratejik ve uzun vadeli düşünün. Bu güçlü yeni ay Balık burcundaki Satürn ve Neptün'den de sekstil açı alıyor, destek geliyor. Bu bağlantı 3. evinizden, iletişim, eğitim, fikirler ve yakın çevre alanından geliyor. Bu yeni fikirlerinizi ve kimlik değişiminizi çevrenize anlatmak, kendi söz gücünüzü yapılandırmak için destekleyici bir açı. Satürn burada zihinsel disiplin verirken Neptün sezgisel bir ifade yeteneği kazandırıyor. Yani hem mantığınızla hem sezgilerinizle hareket edebileceksiniz. Bu dönemde yazmak, konuşmak, eğitim almak ya da öğretmek son derece destekli. Sözlerinizin, düşüncelerinizin ve vizyonunuzun başkaları üzerinde etkisi büyük olacak. Ayrıca bu açı kardeşler ve yakın çevreyle ilişkilerde de denge kurmanızı sağlar. Eskiden sizi sınırlayan bazı iletişim kalıplarını geride bırakabilirsiniz. Daha olgun, daha huzurlu bir iletişim biçimi geliştirebilirsiniz. Bu yeni ay aynı zamanda Boğa burcundaki Uranüs'ten de üçgen destek alıyor. Uranüs 5. evinizde yaratıcılık, aşk, çocuklar ve kendini ifade etme alanında, bu kişisel yeniden doğuşunuzla birlikte yaratıcı potansiyelinizin de özgürleşeceğini gösteriyor. Bir projede fark yaratabilirsiniz. Aşk hayatınızda beklenmedik bir heyecan doğabilir ya da çocuklarınızla olan ilişkilerinizde daha özgün bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Uranüs'ün enerjisi size şunu söylüyor: gerçek değişim kendini ifade etme cesaretiyle başlar. Artık kalıpların dışına çıkıyorsunuz. Hem kimlik hem yaşam tarzı açısından çok daha özgün bir döneme giriyorsunuz. Venüs ve Plüto Kova burcunda kavuşum açısındalar bu yeni ay esnasında 2. evinizde. Yani gelir, değerler ve maddi güven alanında gerçekleşiyor. Bu para ve özdeğer konularında güçlü bir dönüşüm sürecini başlatıyor. Artık kendi değerinizin farkına varıyor, kazançlarınızı daha bilinçli yönetiyorsunuz. Bir gelir kaynağı sonlanabilir ama yerine çok daha sağlam bir sistem kurulabilir. Venüs burada değer, Plüto ise güç temasını taşıyor. Bu nedenle kendi emeğinizi değersizleştiren tüm kalıpları yıkma zamanı, kendinize ben buna layığım diyebilmek bu dönemin anahtarı olacak. Yengeç burcundaki retro Jüpiter ise 7. evinizde bu yeni ayda, yani ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik alanında ilerliyor. Bu geçmişte yarım kalmış bir ilişki ya da iş ortaklığının tekrar gündeme gelmesine neden olabilir. Lilith'in 3. evden yaptığı açı ise iletişimde bastırılmış duyguları açığa çıkarabilir. Bir ilişkide artık susamam noktasına gelebilirsiniz.
Ancak bu retro süreç duygusal olgunluk sınavı gibidir. Geçmişi düzeltmek ya da tamamlamak için mükemmel bir fırsat sunar ama aynı zamanda ne istiyorum sorusunu dürüstçe yanıtlamanızı da ister. Artık ilişkilerde denge ve saygı önceliğiniz haline geliyor. Sevgili oğlaklar, bu yeni ay hayatın yeniden yapılandığı, kişisel güç ve yön değişiminin başladığı bir dönemi müjdeliyor. Artık bir döngü kapanıyor ve yeni bir kimlik, yeni bir amaç doğuyor. Gökyüzü size diyor ki artık senin zamanın. Bu yeni ayda başlatacağınız her şey uzun vadeli ve kalıcı olacak. Kendinizi ifade edin, liderliği üstlenin ama bunu Oğlağın doğasına uygun şekilde disiplin, sabır ve stratejiyle yapın. Bu yeni ayda siz yeniden doğacaksınız. Kendinizi, kimliğinizi ve yönünüzü yeniden tanımlayacaksınız. Bu kez sahne sizin ama bu sefer sizin kurallarınızla. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir yeni ay süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba kovalar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 18 Ocak'taki Oğlak yeni ayı var. Sevgili kovalar, bu yeni ay sessiz ama çok güçlü bir içsel dönüm noktası. Oğlak Burcu'nda sizin 12. evinizde gerçekleşiyor. Bu ev kontrolünüz dışında gelişen olayları, ruhsal alanı, bilinçaltını ve kapının süreçlerini temsil eder. Yani bu dönemde dışarıdan çok içeride bir hareket var. Adeta görünmeyen bir hazırlık, bir toparlanma, bir yeniden doğuş öncesi temizlik süreci. Güneş, Ay, Merkür ve Mars Oğlak Burcu'nda kavuşuyorlar ve yeni ayımız bu kavuşumun içinde bilinçaltında bastırılmış düşünce ve duyguları yüzeye çıkarıyor. Bir dönemi kapatıyor, sizi yeni bir başlangıca hazırlıyor bu yeni ay. Bu enerji, geçmişle barışmak, bazı yükleri bırakmak ve içsel huzuru yeniden inşa etmek için mükemmel bir fırsat. Belki bir dönemin sorumluluklarını bitiriyorsunuz. Belki de artık taşımak istemediğiniz bir yükten özgürleşiyorsunuz. Mars burada sizi içsel olarak güçlendirecek, Merkür ise farkındalıklarınızı arttırarak zihinsel bir netlik sağlayacak. Balık burcundaki Satürn ve Neptün'den de bir sekstil açıyla destek var bu yeni aya. Sizin ikinci evinizde Satürn ve Neptün değerler, maddi güvenlik ve öz saygı alanıyla bağlantı kuruyor. Bu açı içsel dönüşümünüzün aynı zamanda maddi ve duygusal güven temellerinizi güçlendirdiğini gösteriyor. Belki bir kaynağı, bir güven alanını bırakıyorsunuz ama yerine çok daha sağlam bir yapı kuruyorsunuz. Satürn size dayanıklılık verirken Neptün iman veriyor. Yani hem sabırla hem teslimiyetle ilerleyebilirsiniz. Bu süreç hayatın görünmeyen yönlerine olan inancınızı derinleştirir. Ruhsal pratikler, meditasyon, dua, namaz, içe dönüş çalışmaları size çok iyi gelebilir. Boğa burcundaki Uranüs'ten de bu yeni aya destek var. Üçgen açıyla Uranüs 4. evinizde aile, ev ve içsel kökler alanında etkili. Bu geçmişten gelen aile kalıplarını kırmak ya da yaşam düzeninizde özgürleşme yaratmak anlamına gelir. Belki taşınıyor, ev ortamınızı değiştiriyorsunuz ya da aile içi bir konuyu tamamen farklı bir bakışla çözüyorsunuz. Uranüs burada artık eski düzende kalma diyor. İçsel olarak büyüyebilmek için çevresel alanınızda da yenilik yapmanız gerekecek. Bu üçgen açı geçmişi bırakmanın aslında sizi özgürleştireceğini anlatıyor. Yani bir kapı kapanıyor ama yerine yepyeni, huzurlu bir yaşam alanı açılıyor. Bu yeni ay esnasında Venüs ve Plüto da Kova burcunda sizin burcunuzda kavuşum açısındalar, birinci evinizdeler ve bu sizi merkeze alan muazzam bir güç dönüşümünü temsil ediyor. Hem görünüşünüz, hem duruşunuz, hem de enerjiniz değişiyor. Artık daha derin, daha karizmatik, daha kararlı bir hale geliyorsunuz. Venüs burada çekim gücünüzü arttırırken Plüto sizi dönüştürüyor. Bir anlamda eski siz geride kalıyor ve yerine çok daha bilinçli, güçlü bir yeni siz doğuyor. Bu kavuşum aynı zamanda ilişkilerde de dönüştürücü etkiler taşır. Kiminle ne kadar derin bağ kurmak istediğinize karar verebilirsiniz. Artık yüzeysel ilişkiler değil, gerçek bağlar sizi tatmin edecek.
Bu yeni ay esnasında Jüpiter ise retro pozisyonda Yengeç burcunda 6. evinizde çalışma, sağlık ve günlük düzen alanında hareket ediyor. Bu retro dönem geçmişte ertelenen iş yüklerini, sağlık konularını veya çalışma alışkanlıklarını gündeme taşıyabilir. Lilith'in yaptığı açı bu süreçte inançlarınızın, dünya görüşünüzün ya da hayat felsefenizle çatışan konuların dikkatinize getiriyor. Belki işinizle ilgili bir yön değişimi yapmanız gerekiyor. Belki de bedeninizin size vermeye çalıştığı mesajları nihayet dinlemeye başlıyorsunuz. Bu kombinasyon yaşam tarzınızı daha bilinçli ve anlamlı hale getirmenizi sağlayacaktır. Sevgili kovalar, bu yeni ay içsel bir kapanış, ruhsal bir arınma ve güçlü bir kişisel dönüşüm anlamına geliyor. Bir dönem sessizce kapanıyor ama bu sessizlik fırtına öncesi bir dinginlik. Evren sizi yeni bir döngüye hazırlıyor ama önce geçmişin yüklerinden tamamen özgürleşmeniz gerekiyor. Gökyüzü size fısıldıyor. Gerçek güç sessizce yeniden doğabilmekte saklı. Sevgili kovalar, bu yeni ayda bir dönemi kapatıyorsunuz. Kendi içsel gücünüzü yeniden keşfediyorsunuz. Ruhsal olarak temizleniyor. Görünmez bağlardan özgürleşiyorsunuz. Yakında her şey çok daha net, güçlü bir şekilde görünür olacak. Mutlu, umutlu, huzurlu ve verimli bir yeni ay süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba balıklar, yeni ay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili balıklar, 18 Ocak'taki Oğlak yeni ayı sizler için gelecek hedefleri, sosyal çevre, dostluklar ve projeler alanında yepyeni bir başlangıcı temsil ediyor. Oğlak burcundaki bu güçlü yeni ay sizin 11. evinizi aydınlatıyor. Yani bu dönemde ben artık kimlerle yürüyorum, hangi hedefler benim için anlamlı gibi soruları ön plana çıkaracak. Güneş, Ay, Merkür ve Mars'ın kavuşumu kararlı, planlı ve stratejik bir vizyon enerjisi yaratıyor. Artık geçmişte size hizmet etmeyen çevrelerden, gruplardan veya dostluklardan özgürleşme zamanı. Belki bir projeyi tamamlıyorsunuz ve yeni bir ekibe dahil oluyorsunuz. Belki de uzun zamandır aklınızda olan bir hedef için ciddi bir adım atıyorsunuz. Oğlak burcu disiplini ile birleşen bu enerji size geleceği somutlaştırma gücü veriyor. Hayaller artık soyut değil, onları adım adım inşa ediyorsunuz. Bu yeni aya Balık burcundaki Satürn ve Neptün'den de destekleyici bir açı var. Sekstil açı kuruyorlar yeni ayla. Birinci evinizden, yani benlik ve kimlik alanınızdan destek veriyor. Satürn ve Neptün sizin burcunuzda hala. Artık kendinizin farkına vararak geleceğe yönelme enerjisi bu. Satürn size olgunluk, sabır ve gerçekçilik kazandırıyor. Neptün ise hayallerinizi ilahi bir anlamla besliyor. Yani bu yeni ayda iç dünyanızla dış dünyanızı dengeleyebileceksiniz. Kim olduğunuzu bilerek doğru insanlarla bir araya gelecek, kendinize uygun sosyal çevreyi inşa edeceksiniz. Bu açı aynı zamanda ruhsal bir hedefe yönelme, belki de kolektif bir amaç için çalışma isteğini de arttırabilir. Topluma katkı sağlamak, bir vizyonu paylaşmak ya da bir grubun rehberi olmak bu dönemde mümkün. Boğa burcundaki Uranüs'ten de bu yeni aya destek açı var. Üçgen açı yapıyor. 3. evinizden iletişim, fikir alışverişi, eğitim ve yakın çevre alanından destek getiriyor. Bu yeni fikirlerinizi paylaşmak, sosyal medyada görünür olmak veya yeni bir eğitim projesi başlatmak açısından çok güçlü bir etki. Uranüs burada zihinsel yenilik getiriyor. Belki teknolojiyle ilgili bir proje, belki özgün bir fikir, belki de fark yaratan bir topluluk çalışması. İletişim kanallarınızdan gelen fırsatlara açık olun. Bir konuşma, bir yazı ya da bir bağlantı beklenmedik şekilde geleceğinizi şekillendirebilir. Bu üçgen, farklı düşünmekten korkma diyor. Yeni fikirleriniz sizi hem topluluklar içinde görünür kılacak hem de kişisel vizyonunuzu geliştirecek. Venüs ve Plüto ise Kova burcunda kavuşum açısındalar.
Bu yeni ayda 12. evinizdeler. Bu enerji perde arkasında gerçekleşen güçlü bir dönüşüm sürecini gösteriyor. Gizli ilişkiler, bastırılmış duygular veya kontrol etmekte zorlandığınız tutkular gündeme gelebilir. Bu dönemde kalpten gelen ama bastırılmış bir duygu, belki bir aşk, belki bir özlem, yeniden yüzeye çıkabilir. Venüs burada şefkatle dönüştürür, Plüto ise sizi geçmişin gölgesinden çıkarmaya zorlar. Bu kavuşum aynı zamanda içsel sevgi anlayışınızı da değiştirir. Artık sevgi sizin için sadece bir duygu değil, bir farkındalık biçimi haline de gelebilir. Birini sevmek, bir ideali sevmek, bir amaç için fedakarlık yapmak. Bu dönemde tüm bunların anlamı çok daha derinleşebilir. Bu yeni ay esnasında Jüpiter de retro pozisyonda Yengeç burcunda 5. evinizde, yani yaratıcılık, aşk, çocuklar ve kendini ifade alanında ilerliyor. Bu enerji geçmişte yarım kalan bir aşkı, bir sanatsal projeyi veya bir yaratıcı fikri yeniden gündeme getirebilir. Ancak Lilith'in 8. evden yaptığı sıkıntılı açı tutkularla özgürleşme ihtiyacını da gündeme getiriyor. Bir aşk hikayesinde güç savaşlarına dikkat edin ya da bir yaratıcı projede benim dediğim olacak tarzı bir inatlaşmadan uzak durun. Bu dönemde gerçekten tutkuyla bağlı olduğunuz şeyleri yeniden değerlendirin ve sizi ne besliyor, sizi ne tüketiyor, bu sorunun cevabını da bulmaya çalışın. Sevgili balıklar, bu yeni ay gelecek vizyonunuzun somutlaştığı, dostluk ve hedef alanında yeni bir sayfa açtığınız çok önemli bir zaman. Gökyüzü size diyor ki hayallerini gerçeğe dönüştür ama kimlerle yürüdüğünü de bil. Bu dönemde bazı arkadaşlıklar biterken yerine çok daha bilinçli, destekleyici bağlar kurulacak. Artık yalnız değil, ortak bir amaçla yürüyen bir grubun parçası olabilirsiniz ve unutmayın, siz hayal eden bir balık olarak şimdi hayalinizi inşa eden bir oğlak gücüyle ilerliyorsunuz. Sevgili balıklar, bu yeni ayda vizyonunuz gerçeğe dönüşüyor. Hayallerinizi sistemleştiriyor, doğru insanlarla buluşuyor ve geleceğe sağlam adımlarla ilerliyorsunuz. Artık umutlarınız sadece hayal değil, planlanmış bir yol haritası olacak. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir yeni ay süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.